İnternette birkaç kez karşıma gelen bir videoda hazırlayan kişi otomatik sigortaların, MCB'lerin seçiciliğini anlatıyordu. Üzerindeki işte 5 ya da 25K gibi değerin bu otomatik sigortaların seçiciliğini gösterdiğini söylüyordu. Otomatik sigorta ile ilgili yıllar önce bir video hazırlamıştım. Fırsat bulursam daha yenisini tekrar hazırlayacağım. Daha çok bilgi içereni. Öncelikli olarak bu yanlış bilgiyi daha fazla yayılmadan önüne geçmek için hızlıca bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Kısaca hatırlayacak olursak seçicilik nedir? Sizin yükünüzün üstünde şebeke tarafında bir sigortanız vardır. O sigortanın da daha üstünde bir başka sigorta daha vardır. Yani daha da kaynağa yakın olan kısımda bir sigorta daha vardır. Sizin yükünüzde herhangi bir arıza olduğunda sizin yükünüze en yakın olan sigortanın açması istenir. Eğer sizin yükünüze en yakın olan sigorta açmayıp da onun bir üstünde kaynağa daha yakın olan sigorta açıyorsa burada seçicilikten söz edemeyiz. Kısaca seçicilik bu. Otomatik sigortayı elinize aldığınızda üzerinde işte seri numarası, marka model gibi bilgiler vardır. Ama asıl temelli 3 bilgi otomatik sigorta hakkında bana bilgi verir. Üzerinde bir harf bulunabilir. Bu Z, B, C, K, D olabilir. Bu harf bana otomatik sigortamın açma karakteristiğini gösterir. Bu örneğimizde 20A gibi bir değer var. Bu ise bana anma çalışma akımını gösterir. Yani sigortanın seçmiş olduğumuz anma çalışma akımıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 125 gibi çeşitli anma akımlarında otomatik sigortalar, MCB'ler imal edilirler. Tabi bunlar en temel anma akım değerleri, ara değerlerde var. Gelelim yanlış bilginin verildiği kısma. Buradaki örneğimizde 3 kiloamper gibi bir değer gösteriliyor. Bu sigortanın, otomatik sigortanın açma kapasitesidir. Ne demek istiyorum? ICU değeridir. Üst üste 2 kez devre kesicinin kesebileceği maksimum akım seviyesidir bu. Burada otomatik sigortamızın çıkışında bir kısa devre gerçekleştirilir. Bunu otomatik sigortamız açar. Daha sonra bir miktar bekleme yapılır. Bu bekleme sırasında içerisindeki bir metal elemanın termal olarak dengeye, hizaya gelmesi beklenir. Daha sonra tekrar kısa devre yapılır ve tekrar otomatik sigortamız açar. ICU değeri yani kesme kapasitesi bizim örneğimizde burada 3 kiloamper gösterilmiştir. 3 olabilir, 4,5 olabilir, 6, 10, 25 kiloamper açma kapasitelerinde otomatik sigortalarımız olabilir. Bu bana otomatik sigortada seçiciliği göstermez. Bakın altını çiziyorum. Bu benim otomatik sigortamın kesme kapasitesidir. Ne demek istiyorum? Benim şebekemde fazlar arasında bir kısa devre olabilir. Faz nötr arasında bir kısa devre olabilir. Ve faz toprak arasında bir kısa devre olabilir. Bunlardan en büyük değer fazlar arasında gerçekleşen kısa devrelerdir. Ve bunların ölçümleri de yapılabilir. Hesaplamaları da yapılabilir. Benim dokümanların arasında kısa devre akım değerinin hesaplanması ile ilgili de bir doküman vardı. İsteyen arkadaşlar ona da göz atabilirler. Bu kısa devre olduğunda benim otomatik sigortam parçalanmadan en fazla kaç kilo amperlik akımı kesebiliyor. Bu otomatik sigortanın fiziksel dayanımıyla alakalı bir şeydir. Yani şöyle diyebiliriz, 25 kilo amperlik bir otomatik sigorta 3 kilo amperlik otomatik sigortaya göre fiziksel dayanımı daha yüksektir diyebiliriz. Peş peşe bağlı olan otomatik sigortalarda stabil bir seçicilikten bahsedemeyiz. Bu bir eriyen telli sigorta olsaydı işte eriyen telli sigortayla eriyen telli sigorta ya da işte eriyen telli sigortayla otomatik sigorta ya da otomatik sigortayla eriyen telli sigorta gibi bir kombinasyon olsaydı burada grafiklerden bir seçicilik çıkarabiliriz. Ama iki tane peş peşe bağlı otomatik sigortada bir stabil seçicilik söz konusu değildir. Burada açma eğrilerini görüyorsunuz. Z, B, C, K ve D tipi otomatik sigortalarla MCB'lerle ilgili. Örneğin benim kısa devre akımım anma akımının 30 misli olduğunu düşünelim. Bakın burada yeşil olarak gösterdiğim anma akımının 30 misli bir akım değeri buradaki tüm otomatik sigortaların da manyetik açma eğrilerinin sağ tarafındadır. Yani buradaki otomatik sigortaların açma akım değerlerinin üstündedir. Böyle olunca buradaki otomatik sigortalardan hangisinin manyetik açıcısı, manyetik salıcısı daha önce devreye girecek diye net bir şey söyleyemeyiz. Arkadaşlar dediğim gibi otomatik sigortalarla ilgili yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada çok daha detaylı olarak bunlardan size bahsedeceğim. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.